Merhaba sevgili takipçilerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır kalabilen, asla eriyip yumuşamayan nefis bir fasulye turşusu tarifim olacak. Tarifi hazırlarken ve hazırladıktan sonra dikkat etmeniz gereken tüm ayrıntılara videomda yer verdim. Lütfen dikkatlice izleyin. Şimdi tüm detaylarıyla yapımına geçiyorum. Turşumu ben daha fazla fasulye kullanarak hazırladım ama sizlere tarifi 1 kilo üzerinden vereceğim. Oldukça gevrek, kılçıksız, körpe fasulye kullanırsanız çok daha iyi olur. Fasulyeleri güzelce yıkadıktan sonra gördüğünüz gibi baş kısımlarını bir bıçak yardımıyla ayıklıyorum. Hiçbir şekilde ortadan ikiye bölmeyin, kırmayın, bir bütün halinde kullanacağız. Derin ve geniş bir tencerede suyumu fokur fokur kaynattım gördüğünüz gibi. Diğer yanda da geniş bir kasede buz gibi soğuk bir suyum var. İlk önce fasulyenin yarısını fokur fokur kaynayan suyun içerisine aktarıyorum. Lütfen suyunuzun iyi kaynadığından emin olun. Bir kevgir yardımıyla ara ara karıştırarak sıcak suyun tüm fasulyeye aynı şekilde etki etmesini sağlayacağım. En fazla 2,5 ila 3 dakika kaynatmanız yeterlidir. Fasulyenin cinsine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ama bu şekilde fasulyenin iki ucunu katladığınızda kırılma yapmıyorsa, esnediyse gayet güzel bir kıvama gelmiş demektir. Hiç bekletmeden hemen kaynamış olan fasulyeyi buz gibi soğuk suyun içerisine aktarıyorum. Soğuk suda bir miktar beklettim. Şöyle bir kontrol ettim. Fasulye sıcaklığını kaybetmiş, soğumuş. Hemen bir süzgece alıp suyunun süzülmesini sağlayacağım. Şimdi geriye kalan fasulyeleri de aynı şekilde kaynar suyun içerisine bırakıyorum ve kevgirle ara ara karıştırıyorum. Fasulyenizi suya bıraktığınız an lütfen süreyi iyi takip edin. Maksimum 2,5 ila 3 dakika yeterli gelecektir. İkiye katladığınızda kırılmıyorsa ve rengi de hafif döndüyse yeterli kıvama gelmiştir. Hiç bekletmeden yine buz gibi soğuk suyun içerisine aktarabilirsiniz. Şimdi fasulyelerimi bu şekilde hazırladıktan sonra kullanacağım sarımsakları doğrayacağım. Bir baş sarımsak kullandım. Arzu ettiğiniz miktarda arttırıp azaltabilirsiniz. Ama fasulye turşusuna gerçekten bol sarımsak çok yakışıyor. Kavanoz kapaklarının içlerini mutlaka çok iyi kurulayın. Bu kapakların tutmasında çok önemli bir etkendir. 1 litrelik kavanozlar kullanacağım. Daha önce yapmış olduğum karışık turşu tarifimde aslında turşu kurmanın mantığını sizlere çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. Onun da linkini yukarıya ekleyeceğim, bakabilirsiniz. İlk önce sarımsaklardan bir parça kavanozun dibine yerleştiriyorum. Her kavanoz hacminin yarısı kadar malzeme alır. Yani 1 litrelik kavanoz en fazla yarım kilo fasulye alacaktır. Fasulyelerin özellikle en uzunlarını kalınca bir deste halinde toplayıp kavanozuma dik bir şekilde yerleştiriyorum. Kısa olanları üste yerleştirmeniz daha kolay olacaktır. Aklınızda olsun. Daha küçük fasulyeleri gördüğünüz şekilde yerleştiriyorum. Hiçbir şekilde eze eze ya da çok sıkı sıkı bastıra bastıra yerleştirmedim. Sadece aradaki boşlukları doldurdum. Ve böylelikle yarım kilo fasulye 1 litrelik cam kavanoza tam olarak sığmış oldu. Üzerine de bir tutam sarımsak yerleştiriyorum. Ara katları da serpebilirsiniz. Sarımsakla ilgili özellikle şunu söylemek isterim. Eğer turşunuzda sarımsağın rengi mavi, yeşil gibi bir renge dönüyorsa kesinlikle ithal sarımsaktır. Olabildiği kadar yerli sarımsak kullanmaya gayret edin. Turşunuz sarımsağınızın rengi değişse bile bozulmaz ama sarımsaklarını tüketmemenizde fayda var. İkinci kavanozu da aynı şekilde doldurdum. Üzerine sarımsaklarını yerleştirdim. Şimdi diğer malzemelerini eklemeye geldi sıra. Her bir kavanoza birer yemek kaşığı tepeli kaya tuzu ilave ediyorum. Kaya tuzu kullanmanızı tavsiye ederim. Turşunuz daha uzun ömürlü olacaktır. Birer tatlı kaşığı silme şeker ekledim. Ve 125 mililitrelik çay bardağı ölçüsüyle birer çay bardağı sirke ekliyorum. Ben elma sirkesini tercih ettim. İsteyenler üzüm sirkesi de kullanabilir. Üzüm sirkesiyle yapılan turşular biraz daha ekşi ve mayhoş olur. Bu tamamıyla sizin damak zevkinize bağlı. Kettle'da kaynatmış olduğum içme suyunu kaynar haldeyken kavanozların boğaz kısmına gelecek kadar dolduruyorum. Mutlaka içme suyu kullanın. Çeşme suyundaki klor turşunuzun rengini bozabilir.
Ayrıca sıcak su kullanmak sanmayın ki turşunuzu eritir, yumuşatır. Tam tersine turşunuz çıtır çıtır olduğu gibi çok kısa sürede tüketilmeye hazır hale gelir. Sıfır hiç kullanılmamış kapaklarla kavanozları sıkıca kapatıp hiç bekletmeden sıcağı sıcağına ters çeviriyorum ve soğuyana kadar hiçbir şekilde dokunmuyorum. Soğuduktan sonra kapaklarını kontrol edip serin ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza ediyorum. İlerleyen zamanlarda kavanozların kapaklarının bazılarında bombelik olabilir. Bu sizi endişelendirmesin. Önemli olan sızıntı olmaması. Eğer bir sızıntı görürseniz mutlaka buzdolabında saklayın. Kapaklardaki bombelik turşunun bozulduğu anlamına gelmez. Yaklaşık 10 gün sonra turşularınız yenmeye hazır hale gelecektir. Çünkü sıcak suyla kurulan turşular gerçekten bir hafta 10 gün içerisinde olgunlaşmaya başlar. Ben size ne kadar çıtır çıtır, gevrek ve erimemiş olduğunu daha detaylı bir şekilde yakından göstereceğim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çıtır çıtır harika bir turşudur. Deneyenlerin de yorumlarını özellikle bekliyorum. Kanalımda buna benzer birçok sos, turşu, reçel, konserve tarifi görebilir. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Hepsinin bağlantı linklerini videomun sonuna ekledim. Tarifimle ilgili bir sorunuz olursa da bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.